Selamlar. Bir önceki videoda ikinci bir taktiğimiz olduğundan bahsetmiştik. Şimdi hem onu göreceğiz hem de onun yanında bir resmi nasıl vektöre dönüştürebiliriz onu göreceğiz. Vektöre dönüştürme kısmı için de belki oluşturacağınız firmanın logosu haline getirmek isteyebilirsiniz görselinizi. Buradan yola çıkacağız. Fakat vektöre dönüştürme kısmında gelmeden önceden belirtmeliyim ki vektöre dönüştürme kısmında görselinizin detayı ne kadar az olursa, hani ne kadar elle çizilmiş çizgi filmsel bir görsel olursa sizin için o kadar iyi. Çünkü vektöre dönüştüreceğiniz zaman görsel birçok detayı kaybedecek. Bu da sizin oluşturduğunuz görselin vektör kısmındaki halinin beğenmemenize sebep olabilir. O yüzden hani haberiniz olsun, biz de oluştururken fazla detay olmadan çizgi filmsel bir görsel üstünden yapacağız bunu. Öncelikle arka plan rengimizi biraz parlak ve değişik bir renk yapalım. Görselimizden ayrı olacak bir şekilde. Vektörü dönüştürme kısmında bu çok işe yarıyor. Çünkü arka planı siyah bırakırsak ve görselimizin üstünde e, hafif gölgeleme olduğu zaman o gölgelemeli kısımları da silmiş oluyoruz vektöre dönüştürürken ve görselimiz zarar görüyor. Vektör hali istediğimiz türlü olmuyor. Pembemsi bir şey yapabiliriz. Şöyle siyan renginde bir şey yapabiliriz. Açık yeşil falan yapabiliriz. Benim aklıma gelen parlak renkler ve değişik renkler, görselimizin üstünde bulunmayacağını düşündüğüm renkler bunlar. Pembe yapalım. Arka planımı pembe yaptım. Yeni bir tane katman oluşturdum. Şimdi görselimizi çizeceğiz. Hani aklımda şu an pek bir şey yok ne yapacağımız konusunda. Mesela bir tane kılıç yapabiliriz. Fırçamı seçtim. Rengimi ayarlayayım. Böyle metalik bir şey olmasını istiyorum. Gri tonlarından bir renk seçiyorum şu anda. Seçtim. Şimdi yapacağımız kılıç, çizeceğimiz kılıç çok fazla detaylı olmayacak. Detayını Stable Diffusion halledecek. Ufaktan çizmeye başlayalım. Şu tarz bir şey çizdim. Şuradan kabza desek. Şu kılıcın kendisi olsa. Bu koruma tarafı olsa. Kabza değil de. Şöyle de ufak bir kabzası olsa. Biraz renkler ile bunu belirgin edelim. Biraz mesela bir kahverengi. Görselimize yakınlaşalım. Boyutunu biraz küçültelim. Fırçamızın. Şöyle. Belki biraz Stable Diffusion parlaklığı algılaması için biraz daha seçtiğimiz tonda tonumuzu seçelim. Biraz daha parlak bir şekilde kenarlarını boyayabiliriz. Mesela şu şekilde. Kılıcımızın kenarlarını boyadık. Şuraya şu tarz böyle bir parlaklık eklemek amacıyla şuraya şu tarz bir şeyler çizdim. Görselinizi oluştururken dikkat etmeniz gereken şey renkler. Çünkü prompt'ta siz gri bir kılıç olarak girseniz bile Stable Diffusion sizin ana görselinizden yola çıkarak bunu yaptığı için ana görselinizdeki renkler farklıysa hani onu bir anda griye çevirmiyor. Çok fazla iterasyondan sonra o griye dönebiliyor ancak. Hani birçok kez Stable Diffusion'a yeni aldığınız görselleri ittirmeniz falan gerekiyor ki görseliniz şeye dönüşsün. İstediğiniz şekle gelsin ve bu da çok fazla işlem süresi demek. Resmi oluştururken sadece renklere dikkat etmeye özen gösterin. Hani gayet basit bir görsel olarak gözüküyor. Bence başlangıç için ideal. Görselimizi ortalayalım. Katman seçiliyken taşıma şeyine geliyorum, aracına geliyorum.
Gördüğünüz gibi şu an ortalama şeylerim kapalı. Şuraya basarak bunu seçim değil de tuval yaparsak bunlar açılır. Şu şekilde görselinizi ortalayabilirsiniz. Yukarıdan aşağı da ortalayalım. Şu an ortalanmış halde görselimiz. Sanırım görselin sol tarafı biraz daha büyük olduğu için tam ortalanmadı. Belki elle biraz daha şu şekilde yaparsak. Ha, bilemedim. Neyse buradan ortalayalım görselimizi. Tamam, şimdi bunu bu şekilde JPEG olarak kaydedeceğiz. Ctrl Shift S'ye bastım. Formatımı JPEG seçtim. Tutorial diye bir klasör açmıştım. Buraya 1 diyorum, yani birinci iterasyon. Ee, Yani birinci farklılık. Bunu kaydettim. Şimdi Stable Diffusion'a geliyorum. Hemen buraya gelmeden önce bahsedelim. Twitter sayfamız açıldı. Bir tane Twitter sayfası açtım. Bir tane de Reddit sayfamız mevcut. Yani buralardan da takip edebilirsiniz. Takip etmek isteyen arkadaşlar. Şimdiden haber verelim. Şimdi Image to Image kısmını kullanacağız. Resmimizi buraya koyacağız. Tutorial kısmından resmimi koydum. Şimdi promptumuz çok önemli. Promptumuzu girerken de burada materyallerinden bahsetmeye özen gösterebiliriz veya parlaklık durumlarından veya art style'ından, hani sanat tasarımından. Şimdilik shiny, iron, great, sword diyorum. Detailed ya da highly detailed gibi bir şey gireceğim. Hani detay olmasını istediğim için. Fakat bir taraftan da hani görselin detaysız ve basit kalmasını istiyorum. Şimdilik highly detailed kısmına geçelim. Sadece detailed kısmına gireyim. Promptumuza ve cartoon olduğunu belirtelim. Bakalım istediğimiz tarzda bir görsel elde edebilecek miyiz? Cartoon desek. Genellikle promptlarda şey falan da gördüm burada. ArtStation denilen bir site var. Onun adını falan da giriyorlar. Oradaki tarzlara yakın bir şey yapsın diye. Şimdilik bu şekilde bir şey verelim. Bence yeterli olur. İlk başlarda sampling steps'imizi 20'de bırakacağım. Batch count'umuzu bir 6'ya çıkartacağım. Bana çok fazla seçenek sunsun. CFG scale'imi 7'de bırakacağım. Noise rengimi ise 75'te bırakacağım ki image'i çok fazla değiştirsin. Şimdilik bu şekilde bir generate ederim. Sonuçlara göre tekrar promptumuzu değiştirerek devam ederiz. Sonuçlarımız geldi. Hemen sonuçlarımızı inceleyelim. Birinci ve üçüncü resimde arka plan rengini biraz açmış. Bakalım. Buradaki açıkçası kılıç şeyini çok beğendim. Belki alt tarafları kesip kullanabiliriz. Gayet güzel. Bunun ne olduğunu anlamadım bile. Buradaki de koruma kısmı iyi. Belki bunu ilk resimle birleştirerek kullanabiliriz. Genel olarak buradaki kılıç da güzele benziyor. Gayet. Buradaki kılıcı sevmedim. Buradakini de sevmedim. Birinci ve üçüncü resimler kullanılabilir. Fakat ikisinin tarzları arasında değişiklik mevcut. Ben birinci resmi kullanacağım burada. Aslında değişiklik mevcut olsa bile yan yana koyup bir şeyler çıkartılabilir ama ben birinci resmi istiyorum. Birinci resme tıkladım. Kopyala dedim. Photoshop'umu açtım. Yani siz GIMP de kullanabilirsiniz. Size kalmış. Resmimi yapıştırdım. Buradan maskeleme tuşuna basıyorum. Şimdi istemediğim yerleri siyah boyayarak maskemi oraları şey yapacağım.
göstermemesini sağlayacağım. Fırçama geldim. Fırçamın boyutunu biraz arttırayım. Arka planda farklılık olduğu için bu şekilde arka planı hafif bir düzeltelim. Şu alt kısmı istemiyoruz. Hmm. Şimdi benim kabzamın boyutu çok yüksek olduğundan şimdilik şurayı şu şekilde bırakalım. Direkt arka plan rengini de seçip üstüne boyayabilirim fakat şimdilik böyle kalsın. Burada bir kabzamızı görelim. Kabzamız burada. Şimdilik şunu bir kapatıyorum. Kabzamızı buradan keselim. Hemen tarayıcını seçtim. Buradan şu şekilde kabzamızı alıyorum. İlk resmin üzerine yapıştıracağım kabzamı. Bu şekilde. Hatta arkasına gönderelim. Şuraları şimdi şey yapacağım. Sileceğim biraz. Rengimi yine siyah çektim. Şuradan maskeme tıkladım. O ana katmanım. Hemen sağındaki ise maske. Maskeme tıkladım. Fırçamı seçtim. Boyutumu biraz küçültüyorum. Ha, bu şekilde kalabilir bu arada. Şey dert etmenize gerek. Ha, şu aradaki ufak şeyleri, geçişleri dert etmenize gerek yok. Hemen renk aracımı seçeyim. Şuradan arka plan rengimi seçeceğim. Neden beyaz renk kaldım? Maske üzerinde olduğum için. Katman sıfıra geldim. Renk aracımı seçip arka plan rengimi seçtim. Fırçam seçili. Yine ana katmanıma geldim. Şimdi bunun kenarlarını boyuyorum. Belki buraya ışıltı koyar, o tarz şeyler istemiyorum. Aklıma gelmişken Stable Diffusion'a logo promptunu da ekleyebilirim. Eklesem mi eklemesem mi aslında pek emin değilim ondan ama ben denemedim çünkü daha önce. Yine bir ekleyelim, deneyelim. Belki işimizi daha kolaylaştıran bir sonuç elde ederiz. Burayı bu şekilde bırakıyorum. Hani görsel şeyler olabilir, sıkıntılar olabilir. Bunları Stable Diffusion'un halletmesini bekliyorum. Hatta şurayı komple silebilirim. Zaten burayı beğenmediğimizden bahsetmiştik. Burayı şöyle komple silelim. İkinci iterasyonumuz da bu oldu. Tekrar farklı kaydet diyorum. Yine bunu JPEG olarak kaydedeceğiz. Bir dedik. Buna da 2 diye kaydettim. Şimdi Stable Diffusion'ı tekrar açtım. Buradan bunu kapadım. İkinci iterasyonumuzu buraya koyuyorum. Shiny'yi silelim. Iron Grey Sword Detailed yerine buna ne diyelim? Ne demiştik? Logo demiştik. Cartoon logo desek büyük bir ihtimal istediğimiz sonucu elde ederiz. Cartoon de şuraya da vektörel dersek vektörel image dersek bence güzel sonuçlar elde edebiliriz. Tekrar 6 tane varsın. Noise rengi biraz kısabilirim. Çünkü istediğim şu sonuca yakın bir şey, karasını falan değiştirmesini istiyorum sadece.
Şimdilik 5'e kalsın. Belki biraz daha küçültebilir ama şimdilik 5 kalsın. Sonuçlara bakalım. Zaten 5 tane sonuç elde edeceğiz. Tekrar generate dedim. Şeye geçmeden önce biraz bu image to image kısmından bahsedelim. Neler yapılabilir. Twitter'da son paylaştığım Twitter'da gördüm bunu. Bir tane arkadaş Fallout 2 oyununda sprite'ları soldaki halinden sağdaki haline döndürmüş Stable Diffusion ile. Tabii ne kadar sürede döndürdüğünü falan bilmiyorum. Hani büyük bir ihtimalle bayağı uğraşmıştır. Ama yani aradaki farka bakar mısınız? Diğer resimlere de geçelim. Hani gördüğünüz gibi Stable Diffusion'la birçok şey yapmak mümkün. Hele bir de hafif biraz fotoğraf editinden falan anlıyorsanız hani kesinlikle çok işinize yarayacak. Hani bunları 3D'de de kullanabilirsiniz. Materyal texture'ları oluşturabilirsiniz. Ne bileyim. Hani birçok şey yapabilirsiniz 3D kısmı içinde. Sonuçta sıfırdan 3D bir model üretmiyor ama siz bir 3D model ürettiğiniz zaman onun materyalinden tekstürüne kadar birçok şeye ihtiyacınız olacak. Ve önceki videoda da zaten nasıl materyaller üreteceğinizi anlatmıştık. Hani bunu kullanmayı öğrenin ve insanların nasıl promptlar girdiğine mutlaka bakın. İnternet üzerinde birkaç tane site olması gerekiyor bununla ilgili. Ee, Bunlardan biri Promptmania. İnsanların girdiğine bakamıyorsunuz ama size en azından bir şey sağlıyor. Nasıl desem bir görü sağlıyor diyeyim. Hani size bir fikir veriyor. Bakalım buradan Try Prompt Builder dedim. Burada farklı şeyler var. VI'ler var. Buradan Stable Diffusion'ı seçtim. Mesela Promptmania'yı anlatayım. Bir taraftan şeyimizi ilerlerken Stable Diffusion'ımız. Yani burada size soruyor ki nasıl bir şey yapmak istiyorsunuz? Hani base image'iniz nasıl olacak? Herhangi bir doğa görüntüsü mü? Landscape mi? Olacak yoksa bir obje mi? Yoksa bir surat mı? Yani ben bir objeyi seçtim buradan. Add some details diyorum. Burada farklı şeyler var. Geometriye tıkladığınız zaman geometri şeylerini görüyorsunuz. Kapatalım. İşte renklere tıkladığınız zaman kromatik paletler var, monokromatik paletler var. Kromatik paletlere tıkladım mesela. Diyor ki colorful eklersem bu şekilde bir mesela şeyin olur diyor. Burada hani küreyi şey yapmış, küre üzerinde gösteriyor. Full color palet dediğinde ne gibi değişiklik var bilmiyorum. Rainbow dersen şuna benzer bir görsel elde edersin. Neon dersen buna benzer bir görsel elde edersin diye. Size böyle bir fikir sunuyor. Başka nelerimiz var? Ya birçok şeyimiz var açıkçası burada. Burada da şeyimiz var. Art style'larım, art style, sanat stillerimiz falan var. Burada farklı sanatçılar veya oyunlar falan var. Şurada gördüğünüz gibi mesela burada Assassin's Creed. Assassin's Creed'i seçersen oluşturacağın küre şuna benzer bir şey. Neyse en azından şu anda prompt menüyü de görmüş oldunuz. Buradan fikir elde edebilirsiniz nasıl promptlar gireceğinize de. Bir taraftan Stable Diffusion'ı bekleyelim bitirmesini. Aklıma gelmişken şey de söyleyeyim. Bir önceki videoda bahsetmeyi unuttum. Bu videoda esinlendiğim iki tane video var. Biri bir deniz feneri logosu tarzı bir şey yapıyor ve sonra onu vektörel bir görsele dönüştürüyordu bir videoda. Diğeri de ilk videoda bahsettiğim sürekli basit çizimlerden oyun materyalleri üreten video. İkisinin linkini de açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Bir önceki videoda bahsetmeyi unutmuştum. Yazıyla eklemiştim. Burada bahsetmiş oldum. Stable Diffusion'ımız şeyleri bitirdi. Bu fena bir görsele benzemiyor bu arada. Bu daha güzel bir görsel. Hafif sıkıntıları olsa da çok daha güzel bir görsel. Bu da fena bir görsel değil.
Hani şu anlık görsellerimizden gayet memnunum. Bunun ucunu beğenmedim. Benim en beğendiğim bu oldu. Ufak sıkıntılar var ortasında. Fark ettiğiniz üzere. Bunu seçip direkt şu şekilde sürükleyip değiştirmeyeceğim. Onu tekrar şey yapacağım. Generate edeceğim. Noise rengini biraz daha düşürüyorum burada. Yani görseli fazla bozmasını istemiyorum. 0.2'ye çekeceğim noise rengi. Bunu tekrar şey yapalım. Generate edelim. Sanırım vektörel image dediğimiz için sadece iki renkte burada ışık efektini vermiş. Yukarıda fazla detay olmasına rağmen kabza kısmında pek fazla detay yok. Direkt bu resmi de kullanabilirdik de biraz daha düzelsin bakalım. Hatta buradaki şu resmi, bu resmi falan da kullanabilirdik. Bunun tepesini beğenmemiş olsam da. Ya şunun tepesini alıp buna koyabilirim. Fakat şimdilik şu görsel bana yeteri kadar güzel gözüküyor. O zaman Stable Diffusion yine çalışmasını bitirsin. Yine devam edelim. Stable Diffusion yine çalışmasını bitirdi. Yani biraz önce mikrofona uzakmışım herhalde. Sesim çok iyi gelmemiş olabilir. Bazı yerler kesilmiştir. Tahminen cümle sonları falan. Yani birkaç kelimede kesiklik fark ettim. Belki birçok kez olmuştur. Yine editte düzeltmeye çalışırım. O kısmın ses seviyesini arttırmaya çalışırım. Fakat şimdiden ne olduysa kusura bakmayın. Çok fazla olduysa. Şimdi yine görsellerimize bakalım. Yani şu tarz bir görselimiz var. Bu tarz bir görselimiz var. Bu tarz bir görselimiz var. Bu görselimizi beğendim. Bu görselimiz de fena değil. Bu da güzel. Sanırım işlerinde en çok beğendiğim şu son görsel olacak. Belki bunu birkaç kere daha şey yapabiliriz. Şeyi unutmamak lazım. Sapling Steps'imizi 20'de bıraktık. Fazla detaylı bir görsel istemediğimiz için. Yine şunu şöyle sürükleyerek isterseniz bir de Sapling Steps'i 50'ye çıkartarak tekrar bir bakalım. Denoising rengi bu sefer 0.1'e getiriyorum ki daha az değişiklik olsun. Genel olarak beğendim çünkü bunu. Vektör ellemeci kısmını siliyorum. Logo kısmı yeterli bence. Bakalım şimdiki sonuçlar ne olacak. Ben de bir taraftan önceki kısmın ses taraflarını halletmeye çalışayım. Elimden geldiğince. Yeni görsellerimiz yine bitti. İnceleyelim. Biraz daha değişik olmuş bu görselimiz. Bakalım. Yine çok fazla bir değişiklik yok görsellerde. Sanırım bu en son görsel çünkü diğerlerinin hepsinde biraz daha şey vardı yukarıda. Tam ayrı görünüyordu. O biraz daha okey görünüyor. Daha fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Bunu kaydedeceğim. Bunun üzerinden Inkspace ile gösterelim nasıl bunu vektörel bir resme dönüştüreceğinizi. Şeyden bahsettik mi hatırlamıyorum ama ondan da değinmiş olalım. Bir taraftan Inkspace'imizi açarken bunun linkine de Inkspace adlı bir program kullanacağız. Bunun linkini de açıklamalar kısmına eklerim.
Hemen buradan new document diyerek dosyamızda çalıştıralım programımızı. Neden vektörel bir image'e dönüştürüyoruz elimizdeki görseli? Çünkü elimizdeki görsel piksel bazlı bir görsel, bitmap dediğimiz. Yani piksellerin belli bir renk değeri var ve o pikseller o renkleri alıyor görselimizde. Haliyle biz bu görseli büyüttüğümüzde veya küçülttüğümüzde görselde grafiksel bozulmalar meydana gelecek. İster istemez. Çünkü büyüttüğümüz zaman hani büyütme algoritmasına göre kullandığımız programın oraları yeni piksellere, yeni renkler eklemeye çalışacak falan ve grafiği bozulacak. Küçülttüğümüzde de aynı şekilde görsel detayını kaybedecek. Sürekli bir sıkıntılı durum oluşacak. Biz görsellerimizi vektörel image'lere dönüştürürüz ki daha doğrusu en baştan vektörel image'ler yaparız ki logo tasarımlarında falan. Gerçi biz demeyin, ben grafiker değilim. Hani pek uğraşmadım da bu tarz işlerle. Grafikerler bunu bu tarz şekilde yapar ki mesela adam bunu şey yapacak olabilir. Bir binaya poster tarzı bir şey asacak olabilir, afiş tarzı. O kadar büyütebilsin. Veyahut da kitaplara basacak olabilir. O kadar küçültebilsin veya insanların kitaplar gibi yakından görebileceği büyük şeylere basacak olabilir. Ne bileyim işte otobüs durakları veya metro istasyonlarındaki panolara falan basacak olabilir. Hani istediği boyuta gelebilsin ve görsel hiçbir şekilde sıkıntılı gözükmesin. Bunun için de vektörel görseller kullanılır. Bitmap bazı görsellerden ziyade. Şimdi programımız açıldı. Programımızın içine ben görselimizi ekliyorum. Ekledim görselimizi. Şimdi yol kısmından bitleşimi vektörize et. Yani İngilizce bitmap to vector veya vectorize falan olabilir, emin değilim. O tarz bir şey. Yani şurada kısa yolu var. Shift Alt B'ymiş bunun kısa yolu. Buna bastığınız zaman şu tarz bir yer açılır. Bir de bende Layers and Objects diye bir yer var. Bu da katman kısmında en üstte, burada da kısa yolu mevcut. Layers and Objects'e tıklarsanız buradaki şey de gelir, pencere de gelir size. Şimdi buraya birazdan ihtiyacımız olacak. Şimdi yine Trace Bitmap kısmına geldik. Burada siyah beyaz parlaklığa göre falan vektörize etme kısımları var. Şuradan böyle katman sayısına, bu gerçi burada eşikmiş. Burada eşik şeyini arttırarak şu tarz böyle görselin şeyini ayarlayabilirsiniz. Biz buradan multicolor'a tıklayacağız. Parlaklık adımlarından ziyade ise renklere tıklayacağız. Burada hani bakalım ne kadar az detay kaybedeceğiz. Sanırım burada 11 tarama güzel olacak. Hani bunu mümkün olduğu kadar az tutacağım. Ve görselimden de pek fazla bir şey kaybetmemiş olmak istiyorum. Uygula diyorum. Bunu uyguladı. Şimdi Layers and Objects kısmına geldim. Ve görselimin burada üstüne göz işaretine basarak kapatıyorum. Şimdi oluşturulan görsele geldim. Çift tıklıyorum. Görselin üstündeki arka plan şeyine. Ve fark ettiğiniz üzere sürükleyebiliyorum zaten. Bunu da buradan kapatalım ve arka planına gitsin görsel. Bu görsel olduğu gibi bir görsel. Vektörel bir görsel. Ben bunu istediğim kadar büyüteyim. Şu şekilde. Detaylarında en ufak bir kayıp yaşanmaz. İstediğim kadar küçülteyim. Yine detaylarında en ufak bir kayıt yaşanmaz. Bunun neden detaylarında kayıp yaşanmıyor gibi bir sorunuz var ise de tamamen bitmap'te nasıl pikseller renk alıyordu, vektörlerde ise atıyorum
şuranın kırmızılığı, şu kadar bölümün kırmızı olacağı falan tamamen matematik işlemlerle hesaplanıyor. Bunlar matematiksel işlemlerle hesaplandığı için hani sizin bunu büyütmeniz sadece o matematik oranındaki herhangi bir değişkenin biraz artmasıyla sağlanıyor ve bu sayede şey kaybetmiyorsunuz. Herhangi bir grafiksel bozulma, kötüleşme falan yaşamıyorsunuz. O sebeple yani bunu diyelim ki kullanacaksınız. Yani bunu bir logo haline dönüştürebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şuradan farklı kaydet diyerek SVG formatında kaydedebilirsiniz. Farklı farklı şeyler de mevcut. Size kalmış nasıl kaydedeceğiniz. Bunu da göstermiş olmak isterim. İstediğim şeyleri gösterdiğime göre o zaman ufaktan kapanışa geçelim. Reddit sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın. Burada hani herhangi birbirine bireysel olarak hakaret etmediğiniz falan sürece istediğiniz şeyi paylaşabilirsiniz. Hani şurada en üstte pinlenmiş bir tane şey var. Bir şey paylaşmadan önce şuna bir bakın. Yani kafanıza göre takılın, sıkıntı değil. İstediğiniz şeyi paylaşabilirsiniz burada. Hani mümkünse game development ile alakalı şeyleri paylaşırsanız daha çok sevinirim. Bir de biraz önce fark ettim. Benim hem ilk başta gördüğüm bu image to image kullanılarak oyun materyali üretme videosu hem de herhangi bir görseli vektöre çevirme videosu aynı elemana aitmiş. Onun kanal linkini aşağıda tek link olarak paylaşırım. Girip onun videolarını kontrol edebilirsiniz. Bir de biraz önce kullandığımız Inkspace adlı programın linkini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hani unutmadan yine ekleyeyim. Hani bu ayarlara dikkat edin. Hani dikkat edin, takip edin. Çünkü bunlar gelecekte birçok işin yapılış şeklini değiştirecekler. Hani şimdiden görebildiğiniz üzere. Hele bir de indie game developer'sanız size sağladığı avantajlar çok büyük ortada. Diyerek videomuzu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.